Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Himalaya'nın ihraç fazlası ipi, onunla başlayacağım. Şöyle ince bir ip arkadaşlar. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 8 ve 8'in katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi hemen bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani 2 model üzerinden anlatacağım. Artı 4 ekledim. 8, 8, 16. Sonuna da 4 ilmek ekledim. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Daha sonra şişime bir kez ilmeğimi doladım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım, 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir doladım, 2 ilmeği şöyle düz örerek kestim. Birinci sıra ön yüzünde, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şöyle aldım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden, pardon, şöyle ikisini bir kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi bir düz örerek kestim. Sıra başında artırma yapmıştım şurada. Daha sonra kesme işlemi yaptık. Şimdi kesme işleminden sonra artırma yapmıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde o şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim modelin. Aynı işlemleri yapıyorum ikinci sırada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doladım. Bakın bu ilmeğin ve arkasında şu ajur yaptığım ilmeği ikisini bir yine beraber ördüm. Bir doladım. Öndeki ilmeğin ve arkasındakini de alarak ikisini bir düz ördüm. Kestim yani. Bir doladım. Bir artırıyoruz. Bir de 2 ilmeği bir düz örerek kesiyoruz arkadaşlar. Yani ajurlu model bu. Kısmı bu şekilde yapılıyor. İlk 2 sırasını bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar. Evet. 2 ilmeği bir kestikten sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Burada artırma yapmayın arkadaşlar. Sıra sonunda ilmek sayımız çoğalır. Ona dikkat edelim. Şimdi 3. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Yine aynı işlemi yaptım. Baştaki 2 ilmekte. Daha sonra 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4,
5 ve 6 ilmek düz ördüm. Tekrar ajur yapıyorum burada. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tekrar 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de yine kestim şu şekilde. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. 2 ilmeğimi yine ikisini bir alarak düz ördüm. Kenarda şöyle ajurumuz devam edecek. 6 ilmek ters örüyorum. Altı ilmek ters ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar ajur kısmı yapıyorum. 2 ilmeği beraber kestim. 6 ilmek ters. Altı ilmek ters ördüm. Bir doladım. Kenarda yine ajurlu kısma geldik. 2 ilmeğimi bir örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ajuru yapıyorum. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düz ördüm. Bakın şöyle düz ilmeklerimiz belirdi. Bir doladım. 2 ilmek ikisini bir alarak kestim. Ajurlu kısmı yaptım. 6 ilmek düz ördüm. Altı ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği ikisini bir aldım. Kenardaki ajurlu kısmı yaptım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde yine aynı işlemleri yapıyoruz. Ajurlu kısmı yine aynı şekilde. Bakın önce bir doluyorum. Daha sonra 2 ilmeğimizi bir düz keselim. Daha sonra 6 ilmek ters örelim. Şu şekilde bir doladım. Yine ajurlu kısmı yapıyorum. 2 ilmeği bir düz kestim. 6 ilmek ters örelim. Yani ters olan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ajurlu kısmı da gösterdiğim gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bir doladım. 2 ilmeğimi de ikisini bir düz kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sırayı bu şekilde tamamladık. Modelin 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ajurlu kısmı yapıyoruz. Önce bir dolayalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. 6 ilmek düz örelim. Bu şekilde 12 sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Modeli o zaman bir kez kurmuş olacağız. İkinci model kurulumunda yine birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemlerle devam edeceğiz. Evet, son kenardaki ajurumu da yaptım. Bir doladım, 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pardon, buradaki ajur yapacaktık. Önce bir doladım. Daha sonra 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm.
6 ilmek ters örüyorum. Ajur yapıyoruz. Bir doladık. Daha sonra 2 ilmeği bir düz ördük. 6 ilmek ters. Bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptım. 8, 9, 10, 11, 12. 4 sıra daha aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Ön yüzünde şu kutucuğu düz öreceğiz. Arka yüzünde ters öreceğiz. Ajurlu kısmımız zaten aynı devam ediyor. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şu şekilde 12 sırayı tamamladım. 2 sıra aşağıda ajurlu kısmı yaptım. 10 sırada şu kutucuğu tamamladım. Bakın bunda da 5 tane ajur oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun 10 sıra olduğunu buradan anlayabiliriz. Şimdi bundan sonra tekrar birinci sıradan model kurulumuna başlayabiliriz. İsterseniz bir sıra şöyle göstereyim. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Ajur yaptım burada. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir doladım. Bu şekilde devam ediyor. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bakın ortadaki ajurlu kısma geldim. Onu da aynı şekilde yaptım. Şöyle önce bir kez doluyoruz. Şöyle artırma yapıyoruz. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Birinci sıra ön yüzünde tamamladık. Sıra sonunda artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Model şöyle kutucuk kutucuk oluşacak bu modelde. Şimdi birinci sırayı bu şekilde yaptım. İkinci sırayı da aynı şekilde arka yüzünde yapacağım. Aynı şekilde örüyorduk ajurlu kısmı. Daha sonra üçüncü sıraya geldiğimde bir tane ajur yaptıktan sonra 6 ilmek düz örüyoruz. Ortada bir ajur yapıyoruz. 6 ilmek düz. Tekrar kenardaki ajurlu kısmımızı yapıyoruz. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz. Bir de şöyle ilerlemiş halini göstereyim. Bunu beraber yaptık. Şöyle 2 model üzerine çalıştık bunu arkadaşlar. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Şöyle daha ilerlemiş halini görmeniz için. Modelin arka yüzü de bakın bu şekilde. Şöyle ipim de ince olduğu için gayet güzel ve zarif durdu. Evet, şöyle bırakayım. Bu modelden yelek çalışabilirsiniz. Şalda uygulayabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek harika bir model bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Daha ince iplerle de yapabilirsiniz. Daha zarif dantel gibi bir görüntüsü olur. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.